Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tepside yumuşacık kat kat ayrılan poğaça tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya ekleyelim. Evet, biraz un ilavesi yapalım. 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı tuz, kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Evet, yoğurduğum hamuru tekrardan aynı kaba aldım ve üzerini kapatarak kendi halinde mayalanmayı bırakıyorum. Evet, yarım kase lor ve beyaz peynir karışımım var. Yarım tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber ekledim. 2 adet de bol zeytinyağı ile kavurduğum kuru soğanları da üzerine soğuttuktan sonra ekliyorum ve karıştırıyorum. İç harcımıza mutlaka soğan ekleyelim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, mayalanan hamuru tekrardan tezgah üzerine alıyorum ve yoğuruyorum. Evet, bezimizi bir merdane yardımıyla orta incelikte açalım. Evet, kalınlığı bu şekilde olmalı. 125 gram oda ısısındaki tereyağını her tarafına gelecek şekilde sürelim. İç harcımızı hamurun her tarafına gelecek şekilde sürerek dağıtalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Bir mantı kesme aparatıyla hamurumu kesiyorum. Eğer böyle bir aparatınız yoksa bıçak yardımıyla da 2 santim genişliğinde kesebilirsiniz. Evet, tepsimi yağladım. Boyutu normal klasik borcam boyutunda. Orta kısmına kavanoz yerleştirdim ve hamuru etrafına bu şekilde doluyorum.
Tepsimiz dolana kadar hamuru dolamaya devam ediyorum. Evet, kalan şeritleri de kendi etrafında sararak poğaçalar hazırlayalım. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Evet, fırın tepsisini alıyorum. Üzerlerine sütle çırpılmış yumurta sürüyorum. Evet, şöyle kotu serpelim. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, poğaçamız nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Ortasındaki kaseyi de alarak orta kısmına istediğiniz sos veya acıka ile ikram edebilirsiniz. Özellikle sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.